Örgü Deniz kanalından herkese merhabalar. Evet arkadaşlarım, bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel rokoko çiçeklerin yapımını paylaşmak, anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle birazcık size önce bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Örneğin bir seccade yapacaksanız, bir kilim yapacaksanız ya da paspas yapacaksanız böyle bu köşelerine, ortalarına bu güllerden serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Alt zemin kısmını bu şekilde ben yaptım. Şimdi bunun yapımını da hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle beyaz ile geçtim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Her birinden bir tane çıkarttım. Bu şekilde ve çekiyorum. Zemin kısmını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hangi renkle istiyorsak, hangi tür ipi kullanmak istiyorsak o iple yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle çok büyük parçalar yapacaksanız şayet böyle küçük parçalar yapıp birbirine ekleyebilirsiniz. Kısa zaman içerisinde bir de bunları ekleme videosu çekmeyi düşünüyorum, planlıyorum inşallah. Şimdi bakın sona geldim. Bir sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. Bir üst sıraya da aynı şekilde bakın şöyle giriş yapalım. Birazcık göstereyim onu da. Burası çok gayet kolay, bu alt zemin kısmı arkadaşlar. Şöyle tamamlıyoruz. Önce bunları yapın. Yani bu zemin kısmını yapın. Daha sonra üstünün çiçeklerini dilediğiniz yere yaparak çalışmanızı tamamlayın derim arkadaşlarım. Çok güzel seccadeler olacağını düşünüyorum. Böyle çiçekli çiçekli yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu zemin kısmı bu kadar yeterli. O anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bu beyaz ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bununla yapacağım çünkü şuradan mesela nasıl yapalım? Şuraya bir tane çiçek koyalım. Orta kısmını ben beyaz yaptım. Dilediğiniz renkle yapabilirsiniz tabii ki de. Dilediğiniz ipi de kullanabilirsiniz aynı zamanda. Şöyle şuraya bakın giriş yapıyorum. Şöyle çekiyorum ipimi. Herhangi bir düğüm atmama gerek yok. Ve bir daha aynı yerden geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle ki ip tutması için. Şimdi burada iğneme 6 tane ipi doluyorum. 6 kere çeviriyorum iğnemin etrafından. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra bakın şöyle tutuyorum iğneyi ve bu ipin içerisinden geçiriyorum. Bakın şöyle bir yer oluşuyor. Biraz daha, evet. Bu bizim şu orta kısımlar arkadaşlar. Şurası olacak. Şimdi bunu hemen yanından şöyle hemen yan tarafından giriş yapıyorum. Çıkartıyorum diğer taraftan. Burası fark etmiyor aslında arkadaşlarım. O kadar çok önemli değil yani nereden aldınız. Bu orta göbek kısmını bu şekilde yapacağız. Şimdi 6 kere doluyoruz burada. Dolayısıyla böyle küçük bir iğne bize yeterli geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 defa da doladım. Tutuyorum ve çekiyorum arkadaşlar bakın. Hemen çok fazla da böyle sıkıştırmadan şöyle giriş yapıyorum altından ve bakın böyle yerler yapmış oluyoruz. Şimdi hemen bir tane daha yapalım. Bunda 2, 4, 5 tane yapmışım. Buna da aynı şekilde 6 dolayarak 3, 4, 5, 6 tutuyoruz ve çekiyoruz. Şu şekilde düzeltelim. Hemen altından bakın giriş yapıyorum. Ve böyle bir yer oluşturdum.
Bu şekilde ve ilk orta kısmı tamamlamış oluyorum. Şimdi beyaz iple tamamladığım için kestim. Diğer renk ipimle devam ediyorum. Onu da arkadaşlarım bakın pembe ip kullandım. Biraz daha uzunca bir iğne olursa daha rahat ediyorsunuz. Kısa iğneye biraz sığdırmak zor oluyor. Şöyle hemen alttan herhangi bir yerinden giriş yaptım. Çekiyorum. Altında kalsın. Şimdi yine diğer beyazı yaparken yaptığımız gibi şöyle hemen dibinden, yani çıkardığım yerin dibinden arkadaşlar bir daha giriş yapıyorum şöyle ve buraya 15 defa doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, 15 defa doladıktan sonra bakın şöyle yapın. İçerisinden çekiyorum. Ve geliyorum. Biraz ileriden şöyle bir yerden giriş yapıp karşısından çıkartıyorum. Ve bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi hemen yine bakın karşıdan çıkardığım yerden şöyle yanından giriş yaptım. Yine 15 defa doluyorum. Bu birinci yeri olduğu için. Ve çekiyorum yine. Ve hemen bir arkasından şöyle çıkış yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine dibinden giriş yaptım. Şimdi bunu buradan şöyle arkasından alt kısmından giriş yaptım. Şu şekilde çıkartıyorum bir diğerinin yanından. Evet, bakın böyle bir görüntü oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu dilerseniz daha da sayısını arttırabilirsiniz. Öyle 4 tane de yeterli. Ya da şu aralara da yaparak benim diğerinde yaptığım gibi devam edebilirsiniz. Ama şimdi ben şu en dış kısmını, yani bunun yapılışını anladık iyi kötü. En dış kısmına bir sıra daha hani bu şekilde yapmak istiyorum. Dış kısmını arkadaşlarım şöyle göstereyim hemen. Sardığımız 15'i 25'e çıkartıyoruz burada. Şöyle bakın giriş yaptım. 15 sarıyorduk, 20'ye çıkartıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Evet, 20'ye çıkardım. Ve yine yavaşça böyle hareket ettirerek sağa sola kıvırarak şöyle içerisinden çekiyorum iğnemi. Bakın daha büyük bir yer yapmış olduk. Şimdi bunu da şöyle tuttum ve yine şöyle alt kısmından biraz hani bunu uzatmam lazım. Biraz daha şöyle çekiştirelim. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle giriş yapıyorum yine yanından. Hemen bir yana şu şekilde geçiriyorum.
Bakın burası da böyle oluyor. Şimdi hemen yanından bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde bu çiçeğimizi de tamamlamış olduk. Eliniz alıştıkça daha kolay olacaktır. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.